Herkese merhabalar. Astarsız da kullanabileceğiniz çok şık bir çanta örmeye ne dersiniz? Hatırlarsanız çantanın daha büyük ebatını yine birlikte çalışmıştık. Bu sefer farklı bir versiyonla çalışacağız. Bakın bu çantamızın içini böyle kendinden parça parça astarladık. Bu çantamızın detaylı yapım videosunda hem şurada yukarıda linke hem de açıklamalar kısmında yer vereceğim. Astarlama olarak yapmak isteyen arkadaşlarım bu çantanın videosunu izleyip çok rahatlıkla yapabilirler. Şimdi gelelim bu videoda birlikte çalışacağımız çantamıza. Şimdi çantamız bakın böyle kalıp gibi duran bir alt tabanımız var ve üstteki modeli de bu şekilde patchwork desen model. Bu çantanın yapımı oldukça pratik arkadaşlar. Burada gördüğünüz patchwork motifi sadece birleştirme kısmında belki birazcık zorlanabilirsiniz. Bununla alakalı tekniğini de video içerisinde hem şablonlu bir şekilde anlattım hem de göstererek anlattım. O yüzden videoyu aşama aşama giderseniz çok rahatlıkla bu çantayı örüp bitirebilirsiniz. Çantamızda toplamda görmüş olduğunuz patchwork motiflerinden 48 adet kullandım. Ön ve arkada 12'şer adet. Yanlarda da arkadaşlar 6'şer adet. Bakın şu gördüğünüz yanlarda da 6'şer adet motif kullandım. Alt taban kısmı zaten bu şekilde gördüğünüz tek bir tabandan oluşuyor. Bu çantamızı ben astarlamadım. Şöyle göstereyim. Sadece iç kısmına kalın keçe yerleştirdim. Astarlayıp da kullanmak isteyen arkadaşlarımız için de detaylı yapım videosunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı bir önceki model gibi arkadaşlar astarlayabilirsiniz. Alt taban kısmı kalıp gibi duruyor. Şöyle bir yük uygulamama rağmen çok fazla bir eğilme görmüyorsunuz. Ben bu yöntemi de seviyorum. Diğer çantalarımda da kullanmıştım. Kalın bir keçeyi taban kısmına yapıştırarak çantanızı kullanabilirsiniz. Çantamızda kendi örgü kısmıyla saplar çalıştım. Sizler dilerseniz yine deri saplar da kullanabilirsiniz. Çantamızın taban kısmından şu şekilde ölçüsü 26 santim. Ağız kısmından boy ölçüsü 46 santim. Taban kısmına gelelim. Taban kısmımız 29 santim boy. En olarak da 18 santim. Çantanın kulp kısmı 60 santim. Videoyu atlamadan aşama aşama izlerseniz benimle birlikte çok rahatlıkla bu çantayı bitirebilirsiniz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım dahi örebilirler. Çantanızı örerken takıldığınız bir noktalar olursa yorumlarda bırakırsanız ben hemen ivedilikle size dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Detaylı yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Görüş, önerileriniz benim için çok kıymetli. Aynı zamanda da destekleriniz motivasyon kaynağım. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. Çile halindeki kağıt ipliğimi bu şekilde sardım. Şimdi motiflerimi yapmaya başlayacağım. Kağıt ipliğimi bu şekilde alıyorum. Parmağıma bir miktarını sarıyorum. Başlarken öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Şu şekilde tığımın üzerine kağıt ipliğimi döndürüyorum. Bir tane çapraz oluşturuyorum. Arasından ilmeğimi geçirerek ilk kilit işlemi yapıyorum. Bu kilit işlemimi zincirden saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi 13 adet zincir çekeceğiz. Bakın bu şekilde ilk başlayan arkadaşlarım için de yardımcı olmak adına gösteriyorum. İlk zincirimi çektim. Bakın arasından geçirerek zincirlerimi çekiyorum. 3 zincir çektim. 13'e tamamlayacağım zincir sayımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir yandan şu şekilde el ütüsü dediğimiz bastırma işlemiyle daha bir pürüzsüz hale getiriyoruz zincirimizi. 13 zincirimiz var. Şimdi yapmamız gereken işlem zincirimizin arkasında kalan bakın şu şekilde ilmekler var. Tekli tekli gözüküyor. Şöyle yakından göstereyim. Bu ilmeklere batarak sık iğne yapacağız. Şimdi ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimin arkasında bakın tek bir çizgi halinde gelen bir ilmek var. Buna batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Bakın diğer bir zincirimin hemen yanındaki zincirimin tepesindeki ilk gelen
Zaten çizik halinde gözüken ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirin arkasında kalan kesik olarak gözüken, bakın tek bir zincir, tek bir ilmek gözüküyor zaten. Buna batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirin bitimine kadar devam ediyoruz. Sona doğru yaklaştım. 11. sık iğnemi yapıyorum ve 12 sık iğnemi yaparak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Elimle yine şu şekilde bastırarak el ütüsü yapıyorum. Bakın bir üst sırada 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya dikkat. 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Tam bakın şu noktaya örgümün ilk gelen boşluğuna batıyorum. Arkadan yine ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Dikkat. Bu şekilde uzatıyorum. Tığımın üzerinde 1, 2, 3 ilmek var. Bunun için tutuyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. Ve bir sonra gelen boşluğa batıyorum. Buradan da ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek var. Daha sonra bu 5'ini birlikte çıkartıyorum. Bakın örneğimizi yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Şöyle hemen bir motifin üzerine göstereyim. Şimdi bakın sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi su yolu örneğimizi vermek için şu sıramızı yapıyoruz. Şimdi örneğimize devam edelim. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Şimdi bir önceki bakın en son çıktığım boşluğa tekrar batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonra gelen boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Örgümüz bu şekilde geriden başlayarak devam ediyor. Bakın tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Daha önceki çıktığım ilmekten bakın şuradaki ilmeğe batıyorum ve ipimi uzattım. Tığımın üzerine aldım ve bir sonraki gelen ilmeğe batarak tekrar bu ipliğimi uzatıyorum. 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Devam ediyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir önceki noktaya tekrar batıyorum. İlmeğimi uzatarak çıkartıyorum. 1, 2, 3 var. Tekrar üzerine aldım. Bir sonra gelen ilmeğe batıyorum. İpliğimi uzattım. 5 ilmeğim varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus söylemek istiyorum. Eğer battığınız zaman ipliğinizi şöyle kısa tutarsanız buradaki orantınız kısa olur. O yüzden ne kadar orantılı çalışırsanız o kadar güzel gözükür örneğiniz. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki benim kare olmadı veya işte ilmeklerim buradaki kısım kısa durdu. Karenin eni boyu birbirine denk düşmedi. Bunun nedeni arkadaşlar buradaki uzattığınız ilmekleri tam anlamıyla uzatmamanız, ya çok uzun tutmanız ya da çok kısa tutmanız. O yüzden bu orana dikkat edelim. Ne kadar uzatmamız gerekiyor diye soracak olursanız da şöyle bakın. Ben kendi baş parmağım ölçüsüyle şöyle bir ölçü verebilirim. Benim baş parmağımın enine denk geliyor. Santim olarak da ölçü vermek gerekirse hemen onu da gelin hep birlikte bakalım. Şöyle mezuramı tuttuğum zaman arkadaşlar yaklaşık 2 santime denk geliyor diyebilirim. Şöyle yapayım bakın. 2 santime denk geliyor. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar bu size gösterdiğim tekniği örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda önemli bir detay var. Orayı göstereceğim şimdi size. Örmesi çok keyifli bir çanta. Motif motif örüyoruz ve daha sonra birleştireceğiz. Bakın sona doğru yaklaştım. Son ilmeğim.
Şimdi tekrar üzerine aldım. Bir öncekine batıyorum. İpliğimi uzattım. Tığımın üzerine aldım. Bakın son noktaya battım. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. 5 ilmek var. 5'ini birlikte çıkıyorum. Şimdi bakın bu ilmeği bir tane daha yapmamız lazım teknik olarak. Onu da şöyle yapıyoruz. Sona geldiğimiz zaman tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Sonuncu ilmeği tekrar batıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte yaparak buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Her su yolun sırasını yaptığımız zaman son kalan boşluğa bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Motifimiz bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu tekniğiyle giden bir teknik. Burada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve ilk gelen bakın boşluğa, bakın şuraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Her bir boşluğa bir tane sık iğne yapacağım bu sırada. Toplamda 12 adet sık iğne sayımız olması lazım. Evet, bu şekilde her bir boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlıyorum. 11 ve bakın son sık iğnemi de ikili trabzanın tepesine denk geliyor. Sağlamasını yapmak için mutlaka şöyle sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Şimdi bir üst sırada modelimizi vereceğiz. Bakın ön tarafta kabartmalı kısmı görüyorsunuz. Kabartmalı kısmı çantamızın ön tarafı yüzüne gelecek. Diğer kısım arka yüzüne gelecek. Şimdi bir üst sıraya geçmek için burada 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Örgümü çeviriyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın ilk gelen boşluğa batıyorum. İpliğimi uzatıyorum. Hatırlayalım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen boşluğa batıp tekrar ipliğimi uzatıyorum. Tığımda 5 ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Bütün yapmam gereken işlem bu arkadaşlar. Tekrar tığımın üzerine aldım. En sonki battığım yerden tekrardan batıp ilmeğimi uzattım. Üzerine aldım. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. İlmeğimi uzattım. Tığımın üzerinde 5 ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet bakın arkadaşlar sıra sonuna doğru geldim. Tığımın üzerine ilmek aldım. En son battığım yerden tekrardan ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve en sonki boşluğa batıyorum. Tekrar ipliğimi uzatarak çıkartıyorum. 5 tane ilmek varken 5'ini birlikte çıkartıyorum. Hatırlayalım, en son boşluğa ne yapıyorduk? Bir tane de ikili trabzan yapıyorduk. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. En sonki boşluğa tekrar batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzanımı yaptım ve bu sıramı da tamamladım. Bakın burası arka yüzü, burası ön yüzü. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sırada sık iğne sıramızı, ilk gelen boşluğa bakın batıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Hatırlayalım, bu sıralarda da ne yapıyorduk? 12 adet sık iğne örüyoruz. Son bakın ikili trabzanın tepesine de batıyorum ve buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Örgü tekniğimizi vermeye başlayacağız. 2 zincir çekeceğim. 1, 2. Örgümü çeviriyorum. Artık öğrendik arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. İlk boşluğa batıp ipliğimi uzatıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp oradan da ipliğimi çıkartıp uzatıyorum ve ilk 5'ini birlikte örüyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Hemen gelelim motifimize bakalım. 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne. 1, 2, 3, 3 sıra su yolu. Şimdi arkadaşlar kaçıncıdayız? 3. su yolumuzu yapacağız. Bakın bunu yapacağız. Sonra bir tane sık iğne sırası yapacağız ve örgümüzü bitireceğiz. Şimdi ben bu sıralarımı tamamlayayım. En son bitişi yine birlikte yapalım. Bakın son sık iğne sıramı da tamamlamak üzereyim. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve motifim bitti. Bu noktada bir tane şöyle zincir çekiyorum. Ve şöyle sıkılıyorum arkadaşlar. Ve hemen ipliğimi kesiyorum.
Elimde böyle bir motifim oldu. Şimdi bu motifimizin ucunda kalan şu şekilde iplikler var. Bunları gizleyeceğiz. Bakın motifimin ön tarafı, ön yüzü, arka yüzü. Bunları şöyle arka yüzüne alıyorum. Daha küçük numaralı tığla da yapabilirsiniz veya aynı tığla da yapabilirsiniz. Şöyle yürütme işlemi yaparak ipliğimi arka kısmından gizliyorum arkadaşlar. Bunu motif yapan, daha önce motif çalışan arkadaşlarımız bilirler. Bu şekilde ipliklerini yürüterek gizliyorum. Bu kadar yeterli. Kalan kısmını kesebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer ipliği de arka yüzüne alıp arka kısmından gizleyelim. Hemen şöyle gelin bakalım bitmiş haline de böyle elimizle de bastırarak el ütüsü yapalım. Ön yüzü motifimin, bu da arka yüzü. Şimdi bu motiflerden toplam 36 adet motif yapıp tamamlamanızı isteyeceğim. Daha sonra birleşimine geçeceğiz. Şimdi motiflerimin bu şekilde ütüsüz halini görüyorsunuz. Motiflerimizi ütüleyelim. Bir buhar vererek ütüleyeceğiz. Çok fazla böyle bastırarak çok yoğun bir ütü yapmıyoruz arkadaşlar. Normal ütü kullanıyorsanız bir tülbent örtün üzerine ve buhar vererek biraz yatıştırın. Eğer normal dikey buharlı ütünüz varsa bu buharlı ütüyle direkt ütü yapabilirsiniz. Herhangi bir tülbent koymanıza gerek yok. Buharlı ütü yapmadan önce motiflerin ölçüsünü size vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 8 santime 8 santim arkadaşlar. Eğer motiflerinizin eni ve boyu bir değilse dediğim gibi şu şekilde elinizle kısa olan kenarı şu şekilde uzatabilirsiniz. Kare bir motif, hemen hemen yaklaşık olarak kare bir motif elde ediyoruz. Şimdi buharlı ütü yaptıktan sonra daha şekilli olacak. Buharlı ütü yaparken ön tarafından değil de arka yüzünden ütü yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben bu 36 adet motifimi tek tek buharlı ütü yaparak ütüleyeceğim. Daha sonra birleşiminden devam edelim. Ben daha öncesinde birkaç motifimi ütüledim. Şimdi birkaç motifi de sizle birlikte ütüleyerek göstermek istiyorum. Ben dikey buharlı ütü kullanıyorum ama siz normal bir ütü de kullanabilirsiniz. Normal ütü kullanacak arkadaşlarım tülbent yardımıyla ütülemelerini tavsiye ediyorum. Dikey ütü kullanacak arkadaşlarım ise direkt buhar vererek ütüleyebilirler. Şimdi bakın ön yüzü arkadaşlar, arka yüzü. Motifin arka yüzüne buhar veriyoruz. Ön yüzüne hiç buhar vermiyorum. Islaklıklar olabilir, hiç problem değil. Daha sonra kuruyacak. Şöyle elinizle mutlaka enini boyunu eşitleyin arkadaşlar. Bu birleştirmede oldukça bize kolaylık sağlıyor. Bakın arka yüzlerden buhar vererek ütülüyoruz. Birleştirme için hazır hale getiriyoruz. Bütün motiflerimize bu ütüleme işlemini uygulayalım. Evet arkadaşlar, tüm parçalarımın ütüsünü tamamladım. Şimdi çantamızın yan parçalarının birleşiminden devam edeceğiz. Kolaylık olması adına bu şekilde bir şablon çıkarttım. Sizler ekran görüntüsünü alabilirsiniz veya durdurup bakabilirsiniz. Şimdi bakın şuradaki kısım arkadaşlar su yolu tekniği uyguladığımız kısım. Çarpı ile işaretlediğim yerler sık iğne. Sık iğne sayılarını rastgele, çarpıları rastgele yaptım anlaşılması adına. Şimdi dikerken bir yöntem kullanacağız. Patchwork görüntüsünü bu yöntem verecek arkadaşlar. Birleştirmede kullandığımız yöntem. Şimdi modelimizin, motifimizin bir tanesini bu şekilde tutarken bakın diğer kısmını yatayda tutacağız. Bakın dikey, yatay. Altta gelen kısım dikey. Bu yatay olacak. Diğeri bakın bu yatay, bu yatay, bu dikey olacak. Bu yatay, bu dikey. Bu dikey, bu yatay. Bakın bu şekilde birleştirmesini yapacağız. Birleştirmeyi yaparken hem alt alta gelen motifler birbirinden farklı yönlere bakacak, hem de yan yana gelen motifler. Hepsi birbiri içerisinde bir bütünlük oluşturacak. Şimdi birleştirme yaparken ben şu şekilde tercih ediyorum. Öncelikle şu iki motifin arasını birleştireceğim. Sonra bu iki motifin, sonra diğer iki motifin. Tüm
Bu motifleri böyle bir parça, bir parça, bir parça, toplam 3 parça aralarını birleştirme yaptıktan sonra bu sefer kenarlarını birleştirmeye başlayacağım. Dilerseniz birleştirme tekniği nasıl oluyor? Gelin hep birlikte bunu da öğrenelim. Bu şekilde bakın motifi birleştiriyorum ve benim ilk parçam hazır. Diğer parçamı da sizinle birlikte birleştireceğim. Bu şekilde 2 tane yan parçama ihtiyacım olacak. Toplamda bir yan parça için bakın 6 tane motife ihtiyacım olacak. Motiflerinizi bu şekilde sıraladıktan sonra sırasını hiç bozmayın ki kafanız karışmasın. Şimdi öncelikle ipliğimi alıyorum. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Sonra bakın önce ne dedik? Şuradaki motifi birleştireceğiz. Bu motifi hiç bozmadan elime alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın bu arayı birleştireceğiz. Hemen şöyle aldım. Bakın biri yatay biri dikey olacak şekilde. Bu noktadan da başlangıç noktasından da tığımı geçirdim. Parmağıma ipimi doladım. Bakın bu şekilde ipliğimi aldım ve arasından geçiriyorum ve sıkılıyorum. Şimdi birbirine denk gelecek şekilde kaydırma yapmadan bu şekilde birleştirmeye başlayacağım parçamı. Dilerseniz buraya bir ilmek belirleyici takarak da sabitleyebilirsiniz. Şimdi bir tane öndeki parçamdan, bir tane arkamdaki parçamdan alıyorum ve ilmek kaydırma yaparak bu şekilde birleştiriyorum. Önden aldım, arkadan aldım, ipliğimi geçiriyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şuradaki bakın ipliğinizi çok gergin tutarsanız büzüşme yapar. O yüzden serbest bırakın. Bu şekilde birleştirmeyi yapıyoruz. Mümkün mertebe böyle tek ilmek alırsanız parçanızın boyundan da kısmamış olursunuz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar kaydırma yapmadan devam ediyorum. Tığ ile birleştirme yapmada zorlanan arkadaşlarımız iğne ile de birleştirme yapabilirsiniz. Sona doğru yaklaşıyorum. Özellikle uçların birbirine denk gelmesine dikkat edin. Bu çok önemli. Uçlar mutlaka birbirine denk gelsin arkadaşlar. Bakın son ilmek kaydırmamı da yaptım. Bu noktada bir tane şöyle zincir çekiyorum ve ipliğimi sıkılıyorum. Sıkılama yaptıktan sonra kesiyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi şuradaki iplikleri de hemen arka tarafından gizliyorum. Her yaptıktan sonra ipliğinizi gizlerseniz ekstra daha sonrası için işiniz kalmaz. Daha sonra ipliklerle uğraşmazsınız. Bu size kolaylık olur. Bu şekilde arka kısmından motiflerde nasıl yaptıysak birleştirme yaptıktan sonra da iplikleri arkadan yürüterek gizliyoruz. Şimdi ilk birleştirme işlemimi yaptım. Hemen yerine koyuyorum. Şimdi diğer kısımlarında da şuradaki arayı da birleştireceğim. Aynı şekilde ve buradaki arayı da birleştireceğim. Bu birleştirme işlemlerini yapalım. Daha sonra şu kenardaki birleştirme işlemlerini de aynı şekilde yapacağız. Bakın 3 parçamı da birleştirdim. Şimdi bu 3 parçayı şuradaki kısımlarını birleştireceğim. Ama dikkat. Bakın şu 2 parça aynı gelmiş. Hemen bunu çeviriyorum. Çünkü biri yatay biri dikey olacak. Hemen bunun kontrolünü de sağlayalım. Bu tamamdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Parçalarımız biraz büyük, artık hani bir parça değil de 2 parça birleşimi olduğu için kaydırma yapmamamız lazım. Bunun için mutlaka şu ortaları bir ilmek belirleyici, sabitleyici dediğimiz bu plastik sabitleyicilerle şu şekilde sabitleyelim. Siz başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Elinizde yoksa bir iğne yardımıyla da
bu sabitlemeyi yapabilirsiniz. Bu sabitleme işlemini yaptıktan sonra birleştirmeye geçebilirim. Şimdi bunu yapmazsanız ne olur biliyor musunuz? Bakın benim bu diğer parçada yaptığım hatayı yaparsınız. Bakın buralarda sıkıntı yok ama burada kaydırma yapmışım. Sabitleyiciyle sabitlemiş olsaydım bu kaydırmayı yapmayacaktım. O yüzden daha güzel bir görüntü elde etmek için mutlaka bu şekilde sabitleyerek birleştirmesini yapalım. Aynı buradaki birleştirme tekniğiyle birleştireceğim. Bir tane kilit işlemi yapacağım ve parçamı bakın bu şekilde tutuyorum. Kağıt iplik esniyor arkadaşlar. Bakın burada da denk gelmiyor gibi gözüküyor ama denk geliyor. Bu şekilde elinizle açın. Bundan endişe etmeyin. Biraz çekiştirin. Bazen yorumlarda şu oluyor. Daha öncesinde de patchwork çanta yapmıştık. Benim motiflerim denk gelmedi diye. Yani elinizle çekiştirin. Esnetin. Mutlaka buharlı ütüyle bir buhar yapın. Bu kağıt ipliğin esnemesini sağlayacaktır. Ve istediğiniz formda şekil vererek birleştirmenize kolaylık sağlayacak. Bakın bu şekilde aynı birebir motifi nasıl birleştiriyorsak kenarları da birleştiriyoruz. Şuraları çok gergin tutmayın. Büzüşme yapar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın şu noktaya gelene kadar denk gelerek birleştiriyoruz. Buradaki şu noktaların birbiri üstüne denk gelecek şekilde birleştirmemiz lazım. Güzel bir görüntü oluşması adına. Bakın hemen bu noktayı da size göstermek istiyorum. Birbiri üzerine denk getiriyorum. Çok önemli. Bakın şu şekilde yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Birazcık uzatın bunu. Bakın tam denk gelmesini sağlıyorum. Şöyle mutlaka bir sağlamasını yapın, açın. Bakın denk gelmiş mi? Evet, denk gelmiş. Daha sonra devam edebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde diğer parçanın da bakın. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak parça birleştirmesine devam ediyorum. En son ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane zincir çekip sıkılayıp ipliğimizi kesiyoruz. Yine aynı şekilde burada da birleştirme işlemini yapıyoruz. Dikkat arkadaşlar, mutlaka şu orta noktalarını bakın ne yapıyoruz? Bir sabitleyici ile şöyle sabitliyoruz. Çünkü bu bize diyor ki şu noktaya kadar dikkatlice birleştir. Esneme yapmıyorsa elinle çekiştirerek esnet. Bakın yan parçalarımın ikisini de tamamladım. Birleştirmesiyle de bitti. Arkalarından da yine buharlı ütüyle buharını verdim arkadaşlar. Böylece çantamızın iki yan parçası hazır. Şimdi çantamızın ön ve arka parçalarını, büyük parçalarını öreceğiz birlikte. Bunun için yine size başta şöyle şablonla göstereceğim. Şuradaki yatay çizgileri motifimizin yatayda olacağı anlamına gelsin arkadaşlar. Dikey olanlar dikeyde yerleştiriliyor. Ön ve arka parçamız için toplamda 12 motife ihtiyacımız var. Yine her bir motifimizin en ve boyu 8 santimdi. Toplamda şuradaki uzunluğu 32 santim. Şu kısımdaki uzunluğu da 24 santim. Gelin hep birlikte bir de gerçekte bakalım. Ön ve arka parçam bu şekilde olacak. Alt alta ve yan yana olan parçalarımız birbirinden farklı olarak yerleştireceğiz. Şimdi ben bir tane parçayı sizin için daha önce yapmıştım. Şimdi diğer parçayı da gelin birlikte bakalım. Ön ve arka için toplamda 12 adet motif ihtiyacımız var. Bir parçasını yaptım. Şimdi diğer kısmını birlikte yapacağız. Bakın şöyle motiflerimi yerleştirdim. Yatay, dik, yatay. Bakın. Bu şekilde yerleştirmelerini yapalım. Bakın hep birlikte gelin bakalım. Toplamda 12 motifim var ve her biri farklı şekilde dizildi. Alt alta ve yan yana olmak üzere. Şimdi buradaki birleştirmeleri de
Dilerseniz ilk öncelikle şu aradaki birleştirmeleri yapabilirsiniz. Bakın, daha sonra buradaki birleştirmeleri yapabilirsiniz. Dilerseniz de şöyle üçlü kombinler yaparak, bakın ben muhtemelen böyle yapacağım. Üçlü birleştireceğim. Daha sonra aradakilerini birleştireceğim. Dilerseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı bir önceki yan parçalarımızı yaptığımız teknikle birleştiriyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak. Ön ve arka büyük parçamızı da bu şekilde motiflerini birleştirelim. Daha sonra çantamızın taban kısmından devam edelim. Şimdi birlikte çantamızın taban kısmını örmeye başlayacağız. Aynı çantamızın şeklini düşünerek tutuyoruz. Bakın, yan parça elimde ve bir tane de ön parçam veya arka parçam. Şu şekilde tutuyorum. Birleştirirken çünkü şu kısımlarını birleştireceğiz. Şimdi çantamızın tabanı alt kısma gelecek. Yani şuradaki kısma gelecek. Şimdi çantamızın tabanı için şu ölçü tabanın en ölçüsü. Şuradaki ölçü ise tabanın arkadaşlar boy ölçüsü. İpliğimi alıyorum, parmağıma doluyorum ve bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Çaprazı gördüm. İçerisinden bir tane ilmek geçirdim. Kilit işlemi yaptım. Şimdi bu noktada zincir çekeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 25. Şimdi 25 tane zincirim var. Şimdi ilk zinciri atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapacağım. Ve totalde sıra sonuna kadar 24 adet sık iğne sayım olacak. Bakın, her bir zincire normal bir şekilde yapıyorum. Arkadan almıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yine bir yandan şu şekilde el ütüsü yaparak örgümü bastırıyorum. Evet, bakın arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 24 adet sık iğne elde ettim. Hemen gelin şöyle bir ölçü alın. Bakın, şahane bir ölçü oldu. 25 adet zincir ve üzerine de her bir zincire bir sık iğne, 24 adet sık iğne. Şimdi bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz? Dikkat! Artık yan parçayla bir işim kalmadı. Hemen alıyorum. Şimdi bakın, şuradaki uzunluk benim boy ölçüm olacak. O yüzden daha sonra bitirdikten sonra ölçüyü almak için buradaki ölçüyü kullanacağım. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve bakın, ilk boşluğuma batıyorum. Arkadan bir iplik uzatıyorum. Su yolu örneğimizi yapacağız arkadaşlar. Tığımın üzerine tekrar bir ilmek alıyorum ve bir sonraki gelen ilmeğe batarak yine arkadan ipliğimi uzatıyorum. Tığımda 5 ilmek varken 5'ini birlikte çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir geriden boşluğa batarak ilerliyorduk, hatırlayalım. Tığımdaki ilmeğimi uzattım. Tekrar üzerine aldım ve bir sonraki gelen ilmeğe battım ve uzattım. Tığımda 5 ilmek var. 5'ini birlikte çıkıyorum. Şimdi buradaki taban arkadaşlar bir sıra su yolu, bir sıra sık iğne olacak şekilde devam edecek. Şimdi sıra sonuna kadar su yolu tekniğini örmeye devam edelim. En son bitişi birlikte yapalım. Evet, bakın, sıra sonuna doğru geldim. Şimdi modelimin son kısımlarını yapıyorum. Şimdi bakın, sıra sonundaki bölüme yine geriden bir boşluğa batıyorum. Çıktım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Son boşluğuma batıyorum. İpliğimi uzatıyorum. Tığımda 5 ilmek var. 5'ini birlikte çıkıyorum. Şimdi hatırlayalım, son boşluk tek kaldığı için ona bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine, bakın, tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Boşluğa tekrar battım. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkararak bu sırayı bitirdim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın, arka yüzü bu şekilde, ön yüzü kabartmalı olan yüzümüz. Bir tane zincir çektikten sonra boşluğa hemen batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi her bir boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda toplamda
24 adet sık iğne olacak. Şimdi örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bitirdikten sonra 2 zincir çekeceğim. Örgümü çevireceğim. Ve yine su yolu tekniğini uygulayacağım. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu. Çantamın taban kısmını da tamamıyla bitirdim. En son sık iğne sırasını yaptım. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekip bu noktada ipliğimi koparttım. Yine bu ipliğimi de içeriden yürüterek gizleyeceğim arkadaşlar. 10, 11, 12, 13 tane su yolu çalıştım. Başta ve sonda da sık iğne ile başladım ve bitirdim. Bunlar sizin örgünüzü ve el ayarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi santim olarak ölçüsü de 31 santim boyu, 17 santim de eni arkadaşlar. Yine bir miktar buharlı ütüyle ütüsünü yaptım. Şimdi gelelim arkadaşlar çantamızın birleştirmesine. Şu yanlarda 2 tane parçamız var. Bir de ön ve arkada 2 tane parçamız var. Bu çantanın içinde iç kısmında astarlama yapmadım. Daha önce hatırlayın büyük boy patchwork çanta çalışmıştık. Onun bağlantı linkini hem yukarıya hem de aşağıda açıklamalar kısmına yer vereceğim. Oradan tıklayarak oradaki astarlamayı nasıl yaptım izleyebilirsiniz. Şimdi aşama aşama birleştireceğiz arkadaşlar. Önce arka ve ön yüzden bir parçayı birleştireceğim. Burada önemli olan birkaç püf noktamız var. Bu püf noktasından ilk arkadaşlar çantamızı birleştirirken parçalarını şöyle bir ilmek belirleyici ya da sabitleyici iğne tarafından şöyle sabitlemek. Dikerken kayma yapmasın. Her taraf eşit bir şekilde dikiş sağlansın diye bu şekilde sabitleyelim. Bunu bir iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Böyle sabitliyorum. Başta ve sonu mutlaka denk gelsin. Buna dikkat edelim. Bakın böyle sabitliyoruz. Her bir parçanın dikişinde bu sabitleme işlemini yapacağız. Şimdi öncelikle bu parçanın dikişini yapacağım. Tabi sırası farklılaşabilir arkadaşlar. İşte daha sonra mesela bu parçanın dikişini yapacağım. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim birleştirmesini. Her bir parçayı birleştirirken mutlaka bir sabitleyiciden yardım alıyoruz. Buradaki birleştirme işlemlerini tam tur dönerek de yapabilirsiniz. Ya da iplik kopartarak parça parça da yapabilirsiniz. Öncelikle ipliğimi alıyorum. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Yani bir ilmek alıp ipliğimi şöyle sıkılıyorum. Birleştirme yapacağım yerde hemen şöyle üst üste getiriyorum. Bakın ilk tığımı batırıyorum. Bir parçadan bir de diğer parçadan şöyle batarak alıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmeğin arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi birleştirme işlemi sık iğne değil de ilmek kaydırma yaparak devam edeceğiz. Dilerseniz sık iğneyle de yapabilirsiniz. Artık bu sizin isteğinize kalmış. Aynı arkadaşlar nasıl? Bakın bu iki motifi birleştirme yapıyorsak yine aynı şekilde bu kısımda da bu mantığı kullanacağız. Böyle ilmekleri atlamadan bir parçamızdan bir ilmek, diğer parçamızdan bir ilmek de alıp böyle bu şekilde tığımızın arasından geçirerek ilmek kaydırma dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Tığımızdaki ilmeği çok sıkılamayın arkadaşlar. Büzüşme yapar. O yüzden böyle hafif de serbest bırakalım tığdaki ilmeği. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tığın arasından geçirerek örüyoruz. Birleştiriyoruz. Tığ ile birleştirme tekniğinde zorlanan arkadaşlar bir iğne yardımıyla da iplik geçirerek birleştirmesini yapabilirler. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bütün parçaları birleştirelim. Parçaların kenarlarını da birleştiriyoruz. Dediğim gibi bu alt parça. Bu şekilde birleştirmesini tamamlayalım. İplik kopartabilirsiniz. Tekrardan koparttığınız iplik orada iç kısmından gizleyerek yürütüyorsunuz. Tekrardan bir kilit işlemi yapıp ipliğinizi takıp tekrar birleştirme yapıyorsunuz. Bu şekilde her bir parçayı tabana birleştiriyoruz. Evet, birleştirme işlemine devam ediyorum. Bakın 4 bir kenarı birleştirdim arkadaşlar. Şöyle. Burası çantamızın iç yüzü. Şöyle. Burası da ön tarafı. Şimdi bir parçam daha var. Onu da birleştireceğim. Bir yandan da sizle de paylaşmak istedim bu kısmı da. Bakın bu yüzü de bu şekilde buraya birleştireceğim. Hemen yine bir kilit işlemi yaptım. Şimdi parçalarımı şu şekilde tutuyorum. Buna dikkat. Her iki tarafta iç yüzü iç kısma gelecek. Buna dikkat edelim. Yine arkadaşlar baştan sondan sabitliyoruz. Ve bakın direkt
İpliğimi burada yerleştiriyorum. İlmek kaydırmayla tığımdan bu ipliğimi geçiriyorum. Ve yine bakın parçamın bitişine kadar ilmek kaydırma yaparak bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Bu parçamı da birleştiriyorum. Her bir 4 parçayı birleştirdikten sonra da arkadaşlar yine kenarları bakın şuradan başlayarak bitişe kadar da kenarları tek tek birleştireceğim. Evet, çantamın birleştirme kısımlarını tamamıyla bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın taban kısmı, yanlarındaki birleşmeler tamamıyla bitti. İplikleri de içeriden yürüterek gizledim. Bakın şöyle de göstereyim. Astar yapmadan da çok rahatlıkla bu çantayı kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın üst taraflarındaki sık iğne sırasını yapacağız. Şimdi bunun için yine bir tane kilit işlemi yapıyorum. İpliğimi sıkıladıktan sonra herhangi bir köşe noktasından şöyle ipliğimi geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmeğin arasından geçirerek bir tane ilmek kaydırma yaparak şöyle ipliğimi buraya sıkılıyorum. İpliğimi taktıktan sonra bir zincir çekip dibine tekrar batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Her bir ilmek tepesine batacağız arkadaşlar. Her bir ilmeğe atlamadan bu şekilde sık iğne ile geçeceğiz. Su yolu kısmımız var. Burayı da trabzandan sayacağız. Buraya da ikişer tane batacağız. Yani su yolu gözüken kısımlara, örgü kısımlarına 2 sık iğne, sık iğne olan bir sık iğne sıralarımızda da bir sık iğne batacağız. Bu şekilde çevreye birer tane sık iğne yaparak döneceğiz arkadaşlar. Sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Bakın son sık iğnemi de yaptım. Şimdi son bitiş arkadaşlar hatırlayalım. Bir zincir çekip dibine sık iğne yaparak başlamıştık. Şimdi buradaki sıra bitişini de hemen bu sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıp sıkılıyorum. Bakın sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bir üst sıraya başlarken yine bir zincir çekiyorum ve dibine sık iğne yaparak başlıyorum. Sıra başlarına bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi birkaç sıra bu şekilde sık iğne öreceğim. Bitişlere gelince sıranın sonunda ne yapıyoruz? Sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Sıra başlarına da bir zincir çekip yine dibine sık iğne yaparak başlıyorum. Bu şekilde birkaç sıra sık iğne sıralarımızı örelim. Çantamızın sık iğne sırasını bitirdik arkadaşlar. Şu an 1, 2, 3, 4 toplamda 4 sıra düz sık iğne sıramızı tamamladık. En son bitişte arkadaşlar ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekip ipliğimi orada kestim. İpliği iç kısmından yürüterek gizledim. Şimdi bu noktada çantamızın ana kısmı bitmiş oldu. Gelelim çantamızın sap kısımlarına. Ben örgü tercih ettim. Sizler dilerseniz deri saplarda kullanabilirsiniz. Saplarımızın uzunluğu yaklaşık olarak 60 santim. Bunu şimdi kendimiz öreceğiz. Hemen tarifini de sizinle paylaşacağım. Şimdi sapımızı yaparken öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağım. İpliğimi parmağıma sardım. Daha sonra bu ipliğimi de şöyle parmağıma doladım. Çarpı işaretini gördüm. Hemen ilmeğimi, tığımı buradan geçirip bir tane ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Şimdi sihirli halkamın içerisine sık iğne ile dolduracağım. Buraya 8 tane sık iğne yapacağım. 2 3 yaparken de şöyle bir yandan sihirli halkamı hafifçe kapatıyorum. Devam. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi halkamı şöyle sıkıca tamamen kapatıyorum. Çok çekmeyin. Çekerseniz ipliğiniz kopar arkadaşlar. Yeteri kadar olduktan sonra birazcık açıklık kalabilir bu arada. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum ve buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi herhangi bir zincir çekmeden direkt arkadaşlar devam ediyorum. Bir üst sıradaki sık iğnenin tepesine batıp yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada her bir ilmeğe yani her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Toplamda her bir sırada bu şekilde düz çalışarak 8 sık iğne sayımı koruyacağım. Bakın böyle spiral bir şekilde ilerliyor. Ördükçe ilk sıralarda şöyle elinizle de şekil verin. Zaten sap görünümü yuvarlandıkça anlayacaksınız. Bu şekilde
Bakın dikkat, her bir sık iğne tepesine batarak devam ediyorum. Dolayısıyla her sırada da 8 sık iğnem olmuş olacak. Böyle arkadaşlar öre öre devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bakın şuradan başlamış olduk. Daha sonra istediğimiz uzunluğa geldikten sonra ilmek kaydırma yapıp bir tane ilmek ya da zincir alıp şöyle sıkılayıp dikiş içinde uzunca bir iplik bırakıp kesiyoruz. Dolayısıyla sapımızın bir kısmında ip yokken bir kısmında ip olacak. Bu kısmını dikerken ekstradan bir iğne ve iplik yardımıyla dikeceğiz. 2 tane sapa ihtiyacımız olacak. 2 sap uzunluğunda ortalama 60 santim. Sizler saplarınızın daha kısa veya daha uzun olmasını istiyorsanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Çantamın kulp dikişlerini de tamamladım. Burada da hemen nerelere diktim bunu da size göstereyim arkadaşlar. Çantamızın ön ve arka kısmında hatırlayalım. 1, 2, 3, 4 tane motifimiz vardı. 2 motifi ortaya alıyoruz. Bu iki baştaki motifin bakın şu kısımlarını dikiyoruz. Yani şuradaki birleştirme çizgisini baz alırsak arkadaşlar her iki birleştirme çizgisinden de sonraya denk getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Arka taraftan da bu şekilde çantamızın dikişini sağlıyoruz. Aynı şekilde arka kısımda da bu ölçüyü baz alıyoruz. Taban ölçüsünde bu şekilde keçe kesiyorum ve iç kısmına bakın arkadaşlar, iç kısmından sıcak silikonla yapıştırarak şimdi bu keçeyi içerisine bu şekilde yerleştireceğim. Alt kısmında da keçeyi yerleştirdik ve bu şekilde çantamı tamamladım. Dilerseniz ağız yerine bir açma kapama mıknatısları da yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben astarlama yapmadım. Astarlama yapmak isteyen arkadaşlarımız için video linkini açıklamalar kısmına hem de yukarıdaki bağlantı linklerini bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Daha büyük boy çantasını yaptığımız zaman arkadaşlar bu şekilde parça parça astarlama yapmıştım. Bakın bu çantamı da oldukça fazla kullandım. Geçen yaz neredeyse kolumdan hiç çıkarmadım. Bu şekilde parça olarak astarlama yapabilirsiniz veya tamamıyla çantanızı örüp bittikten sonra da astarlama yapabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Sizler de benimle birlikte keyif alarak ördüyseniz ve hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka örgü projesine görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.